Merhaba sevgili dostlar. Bugün size anlatacağım şey öyle kolayca konuşulan bir konu değil. Hatta çoğumuzun kulağına bazen böyle şeyler çalınır. Yok canım o kadar da değil diyorsunuz. Ama porno izlemek beyni küçültüyor mu? Bugün bunu konuşacağız. Ama önce size bir hikayeyle anlatmak istiyorum. Gerçek bir olaydan bir hikaye bu. Bir şahıs var, adına Ali diyelim. Ali 17 yaşında. Ali zeki bir çocuk, başarılı bir çocuk ve bir lise öğrencisi. Dersleri de çok iyi, çok başarılı. Kendi tıp fakültesi istiyor. Öğretmenleri de artık onun tıp fakültesi kazanacağından emin çünkü testlerdeki başarısı çok yüksek. Ali pandemi döneminde evde zaman geçiriyor. Tabii ki evde geçirdiği zamanlar arttığı için de internet sınırsız. Telefon hep Ali'nin elinde ya da bilgisayarın karşısında. Ali vaktini bu şekilde geçiriyor. Bir gün arkadaşlarından biri ona bir link gönderiyor. Bak oğlum bu çok iyi kaçırma falan diye. Ve Ali o gün ilk defa bir porno izliyor. Başta tabii meraktan açıyor, porno olduğunu bilmiyor ama sonrasında bu alışkanlığa dönüyor. Günde 1, 2, 3 derken her boşlukta porno izlemeye başlıyor. Ve üzerinden haftalar geçiyor, aylar geçiyor. Ali dikkatini derse toplayamaz oluyor. Önce severek yaptığı şeyleri artık sevmez, hatta sıkıcı gelmeye başlıyor ve sürekli kendini yorgun hissediyor, boş hissediyor, bazen aptal gibi hissediyor, bazen utanmış hissediyor ve Ali bunu hiç kimseyle paylaşamıyor. İçten içe Ali kendinin değiştiğinin farkında. Ali'nin yaşadıkları sadece bir kişinin yaşadığı değil, bu ülkede belki de dünyada binlerce, milyonlarca gencin yaşadığı bir dram, birçok şeyin özeti. Peki bu süreçte Ali'nin beyninde neler oluyor olabilir? İşte bugün bunu konuşacağız. Pornografinin beyin üzerindeki etkilerini konuşacağız. Porno ile beyin arasında gerçekten bir etki, bir bağlantı var mı? Şimdi yine size soruyorum. Bir şeyler sürekli yapılırsa beyin buna alışır mı? Evet, hepimiz biliyoruz ki beyin tekrarı sever, alışkanlık eder. Hatta tekrar ettiğimiz şeyleri kalıba döker, alışkanlığa çevirir, bisiklete binmek gibi. Bu süreçte kullandığımız terim nöroplastisite. Son zamanların en çok kullanılan kavramı. Yani beyin bizim sürekli yaptığımız şeylere göre kendini yeniden şekillendiriyor. Bilim insanları buna diyor ki pornografi izleme alışkanlığı beynin ödül mekanizma sistemini, merkezimini yani dopaminin çalışma sistemini uyarıyor. Her izlediğimizde dopamin patlaması yaşıyoruz. Tıpkı bir bağımlılık gibi zamanla aynı haz için daha fazla uyarana ihtiyaç duymaya başlıyoruz. Bir daha ona duyarsızlaşıyoruz. Daha yüksek bir haz için daha fazlasını izliyoruz. Ve işin ilginç yanı 2014 yılında Almanya'da Max Planck Enstitüsü bu konuda bir çarpıcı çalışma yapmış. Bu gerçekten dünyada çığır açan bir çalışma oldu. MR cihazıyla beyin görüntülemeleri yapıldı. Sık porno izleyen bireylerin beyninde bazı bölgelerinde o gri madde dediğimiz bölgelerin yoğunluğunun azaldığını gördük. Evet, fiziksel olarak, hacimsel olarak beyinde bir küçülme ve en çok etkilenen bölgeler neresi biliyor musunuz? Striatum ve prefrontal korteks. Bunu biraz açacağım. Biri haz ve motivasyondan sorumlu, diğeri karar verme, dikkat, irade kontrol merkezimiz. Bunlar azalıyor. Peki bu kadar izliyorum, bağımlı değilim mi diyorsun? Şimdi bazılarınız böyle diyor olabilir, bana bir şey olmadı diyebilir. Olabilir, herkesin eşiği farklıdır. Ancak şunu unutmayın, zararları hemen ortaya çıkmayabilir. Bazıları sessiz ilerler. Bu etkiyi ileriki yaşamda görebilirsiniz. Tıpkı şeker hastalığı gibi bir gün birden ortaya çıkmaz. Yıllarca tatlı yersiniz, hiçbir şey olmaz. Bedeninizin tepkisi bir anda gelir veya bir anda böbreğinizi kaybettiğinizde, görmemeye başladığınızda damarlarınızda problem görürsünüz. İşte bu noktada kendinize bunu sorun ki eğer ki porno bağımlısıysan, günde kaç saat izliyorum? Bu benim sosyal ilişkilerimi etkiliyor mu? Gerçek bir partnerle yakınlık kurabiliyor muyum? İlişkim varsa tatmin olabiliyor muyum? İlişkim bana keyif veriyor mu? Bu sorulara kendinize sorduğunuzda eğer içtenlikle bir cevap veriyorsanız işte o noktada soruların cevabına göre sizde porno bağımlılığı var diyebiliriz. Ve genç beyin daha kırılgan. Çocuklar ve ergenler bu konuda daha risk altında. Sevgili ebeveynler bu noktada uyanık olmanız gerekiyor. Çünkü onların beyinleri hala gelişiyor. Tamamlanmış bir süreç yok.
bir çocuğun gördüğü şey beyninde normal olarak kodlanıyor. Eğer ilk temas ettikleri görüntüler, cinsel pornolar, gerçek dışı, şiddet içeren temaslar olursa ileride empati kurmakla ilgili sağlıklı ilişki inşa etmesi çok zor. Gerçek bir ilişki içinde olması çok zor. Sadece psikolojik olarak değil, nörolojik olarak da bunun etkilerini görecek. Diğer taraftan konsantrasyon güçlüğü yaşayacak, dikkat dağınıklığı yaşayacak, özgüvensiz olacak, utanç içinde olacak, suçluluk duygusu içinde olacak. Ciddi çok şeylerden bahsediyorum. Ama tabii ki umutsuz olmayın. Çünkü beyin iyileşir. Evet, olumsuz etkileri var ama beyin zamanla kendini iyileştirme gücüne de sahip. Pornoyu bırakan bireylerde dikkat ve odaklanma zamanla artıyor. Haz eşiği normalize olmaya başlıyor. Yani o yükselen hez bir süre sonra azalmaya ve normale dönmeye başlıyor cinsel haz eşiği. Sosyal bağları güçleniyor, cinsel performansı artıyor, memnuniyet oranları artıyor. Porno bağımlılığını bıraktığınız zaman beyin kendini onarabiliyor. İyileşme mümkün. Peki ne yapmalısın? Bir kere farkındalık kazan. Eğer böyle bir alışkanlığın gerisindeysen kendini bir fark et. Ve bu alışkanlığını gizleme. Önce kabul et. Dürüst ol. Kendine dürüst ol. Dijital detoks yap. Telefonu bırak, bilgisayarı bırak. Kontrollü kullan belirli saatlerde. Gerçek ilişkiler içinde olun. Gerçek insanlarla konuşun, temas edin. Ve yardım almaktan korkmayın. Bunu izleyen sevgili izleyiciler, bir aile kavramının içindeyseniz ve ebeveynseniz çocuklarınızı bilinçlendirin. Ve cinselliği tabu olmaktan çıkarın, konuşun. Son söz olarak senin beynin değeri çok büyük bir organ. Unutma. Beyin öyle bir organ ki onu neyle beslersen ona göre şekillenir. Düşünceleriniz alışkanlıklarınız olur, alışkanlıklarınız davranışlarınız olur. Hatta izledikleriniz bile onun yapısını belirler. Eğer ki bugünkü konuşmadan, bugünkü videomdan aklınızda bir cümle kalacak olursa şu olsun: sık izlediğiniz şey bir gün biz olur. Onun için neyi izlediğimize, neyi öğrendiğimize dikkat edelim. Kendimizi ve beynimizi neyle beslersek biz o oluruz diyorum ve bir videonun daha sonuna geliyorum. Aslında bu konu çok mühim bir konu. Bu konunun devamı da ikinci videoda gelecek. Daha açarak kavramları konuşacağız. Beyninizi geliştirmek için kitap okuyabilirsiniz, hayal kurabilirsiniz, sanatsal faaliyetlerle ilgilenebilirsiniz, gerçek ilişkiler içinde olabilirsiniz. Bu konuyla ilgili merak ettiğiniz şeyleri yorum olarak yazmayı, farklı konularla ilgili detay ve bilgi almak için yine yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerden haberdar olmak için de zil ikonuna tıklamayı unutmayın efendim. Sevgiyle kalın.